Herkese selamlar arkadaşlar, merhabalar. Herkese hayırlı bayramlar bu arada. Zeymek tekniğini tanıtmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda zaman konusunu işlemiştik, orada kalmıştık. Bugün işleyeceğimiz konular aslında yörüngeleri işlememiz gerekiyordu. Fakat periyotların ve ortalamaların anlaşılmasıyla yörüngeler daha da iyi anlaşılacaktır diye düşündüğüm için ortalamalar ve periyotlar konusunu bir öne aldım. Bugün işleyeceğimiz konu ortalamalar ve periyot oluşturmalar. Tabi bir de bayram şekeri niteliğinde sizler için makte nasıl kullanılır, nasıl kullanılmalıdır, hangi ayarlarda kullanılmalıdır, yapılan yanlışlar nelerdir? Bunlar üzerinde biraz duracağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim ve konumuza dönelim. Günlük grafiğe geçtik. Dolar bazlı logaritmik ekrandayız. Şimdi ortalamalar konusuna geçmeden önce kısa kısa şöyle anekdotlar belirtmek isterim. Bunlardan biri, eğer ki finansal piyasalarda işlem alıyorsak bilmemiz gereken veya tanımamız gereken çok önemli bir kişilik var. Yani finansal piyasalarda fiyat hareketine yön vermeye çalışan ilk bu işlere kafa yoran insanlardan biri. Yani herkesin bildiği William Delbert Gunn. Gunn'ı tanımadan piyasalarda işlem almak veya para kazanmaya çalışmak veya fiyata yön vermeye çalışmak biraz olanaksız. En azından bu 13'ün değerini, yani 13'ün kıymetini anlamamız açısından William Delbert Gunn'ı iyi tanımamız lazım. Onun işlem kurallarını iyi bilmemiz gerekir. 13'ün ne manaya geldiği orada gayet açık bir şekilde anlatılmaktadır. Bu bütün piyasalarda şu ana kadar kullanılan stratejiler, teknikler, efendime söyleyeyim yöntemler, bunların hepsi aslında William Delbert Gunn'ın oluşturmuş olduğu stratejiden esinlenerek elde edilmeye çalışan stratejilerdir. Yani finansal piyasalarda fiyata yön vermeye çalışanların, ilk çalışanların babası olarak nitelendirebiliriz William Delbert Gunn'ı. Bunu hatırlattıktan sonra videomuza devam edelim. Ortalama olarak 13 kullanıyoruz, EMA'yı kullanıyoruz. Periyotlarımızı oluştururken ilk dikkat etmemiz gereken husus market yapısıdır arkadaşlar. Yani pazardır. Pazarın, yani marketin ne kadar sürede açık olduğu çok önemlidir. Yani şunu düşünmeliyiz. O market, yani bizim borsamızı varsayalım. Borsamız hafta içinde veya ay içinde kaç gün açık, gün içinde kaç saat açık gibi kriterleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü belirleyici etkenler. Bu sürelerin fazlalığı veya eksikliği, periyotların eksikliği veya fazlalığına yol açıyor. Yani şöyle düşünecek olursak 24 saat açık bir borsada gün içi periyotlar aşağı yukarı 7-8 tane ise, bizim kendi borsamızdaki 9 saat açık olan borsamızda gün içi periyotlar 4 ile sınırlı kalacaktır gibi. Yani buna bakarsak bir ay içerisinde, yani bir hafta içerisinde de düşünebiliriz. Kaç gün açık kaldığı önemlidir. Ay içinde kaç gün açık kaldığı önemlidir. Çünkü ay kapanışları bizim için çok kritik değere sahiptir. Hemen isterseniz periyotlarımızı oluşturmaya başlayalım. Ortalama olarak 13'leri kullanıyoruz. Eğer ki trend içerisindeysek tabii ki bunun yükselenine bakmak için basit ortalamayı kullanabiliriz. Tavanları bulmak için de en küçük değerdeki ortalamaları kullanabiliriz. Gelin isterseniz bugün borsamızın şu an gün içerisindeki, ilk önce en alttan yukarıya doğru gidelim. En küçük periyotlardan en büyük periyotlara doğru oluşturmaya başlayalım.
gün içerisinde borsamızın ilk önce yapacağımız iş, kaç saat açık kaldığı. Onun için saatlik grafiğe giriyoruz. Saatlik grafikte hemen mum yapılarımıza bakıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bir kapanış var. 18 mumu diyor. Yalnız 18 mumu değil de 17 ile, yani 17'de açılan mum 18'e kadar süreceği için bizim için önemli olan kriter burası. Kapanış, gün kapanışı burada. Peki 18 mumu dediği, yani bir saatlik mum var burada, bir 18 mumu. Burada bir 15 dakika bizim borsamız açık. Bunu biz ertesi günde 9 mumunun içinde göreceğiz. Gördüğünüz gibi borsamız 9'da açılıyor. 9 mumun içinde 15 dakikalık hacmi göreceğiz. 9'da açılan borsa 17 mumuna kadar devam edecektir. 17 mum burası. 17'nin sonu 18. saat, yani saat 6'ya geldiğinde borsa kapanacak. Veri kapanacak aslında. Yani veri akışı kapandığı için 15 dakikalık veri ertesi günün 9 mumunun içinde yer alacak. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Bu minimalde baktığımızda gün içinde 9 saatimiz var. Yani bizim borsamız 9 saat açık. O şekilde ortalamalar oluşturmamız ve periyotlar oluşturmamız gerekecek. İlk önce gün içini bir ana periyoda bölelim. Burada gün içini ikiye böldüğümüzde 4,5 saat olmuyor. Onun için 3'e bölmemiz lazım. Bölünebilir olması gerekiyor. 3 saatlik periyot olarak gün içini bölelim ana periyoda. Yani şöyle bakacak olursak 1 saat, 2 saat ve 3 saat. Şurası bir periyot. Şurası bir periyot. Kalanını da bir periyot olarak düşünebilirsiniz. Yani burada günlük periyodun içinde ana periyodumuz 3 saatlik periyot. Bu 3 saatlik periyot gün içindeki hareketinde 3 saatin içine de bakacağız. 3 saatin içine baktığımızda birer saat olarak bölebiliyoruz. Yani 3 saatlikten bir alt periyot olarak 1 saatliği oluşturabiliriz. 1 saatli de şöyle, zaten 1 saatlik mumlarımız var. 1 saatli de şöyle oluşturduğumuzu düşünürsek arada kalan 1 saatin içine bakmamız lazım. Onun için 15 dakikalığa gidelim. 15 dakikalıkta da 1 saatin içinde biz neyi görüyoruz? 4 tane 15 dakika görüyoruz. Yani bölünebilmesi gerekiyor tam olarak. 2'ye böldüğümüzde yarım saat, aslında yarım saat bir değer değil. Onun için içinde hareketli bir ortalama gerekiyor. Yani çok hareketli olması lazım. Yarım saat zaten 1 saate evrildiği için onu periyot olarak baza alamıyoruz. Yani anahtar giriş seviyesi olarak alabileceğimiz 15 dakikalık periyot. 15 dakikalık periyoda baktığımızda içinde 3 tane 5'er dakika var. Yani 15 dakikanın bir alt periyodu da 5 dakika olacaktır. 5 dakikaya baktığımızda 5 dakikanın içinde sadece 3 dakikalık bir periyodumuz var. Ondan sonra zaten 1 dakikalık, 3 dakikalık ve 5 dakikalıklardan sonra fiyat döngüye giriyor. Yani 15 dakikalığın içerisine giriyor bir üst döngüde. Yani sıralayacak olursak gün içi periyotları şu şekilde sıralayabiliriz. Yani 1 dakikalık en küçük periyodumuzsa 3 dakikalık bir üst periyodu, 5 dakikalık, ondan sonra 15 dakikalık, sonra 1 saatlik periyodumuz var. 1 saat, sonra 3 saat, ondan sonra burada zaten dönüm noktası günlük periyoda evriliyor bütün hepsi. Yani günlük periyoda aylığa doğru gidecek olursak günlükte yani bir günlük periyodun ortalaması, sonra 3 günlük periyodun ortalaması 3 gün, sonra da 5 günlük periyodumuzun ortalaması. Yani 5 günlük dediğimiz bizim aslında haftalık mumla takip ettiğimiz fiyat 5 günlük. 5 günlükten sonra burada can alıcı nokta var. Haftalık periyot aylığa evrilebilmesi için burada 2 döngüye giriyor. Yani 10 günlük bir periyodumuz daha, aslında 1, 3, 5, 8 diye gidiyor ama 8'i artık ayrılığa evrilirken hacimsel olarak 10 günlüğe tamamlamamız gerekiyor. Yani
10 günlük periyottan sonrası artık aylık periyodun içerisinde yer alıyor. Burada haftalığı iki periyot şeklinde göreceğiz. Günlüğü de 2 periyot şeklinde göreceğiz. Yani 1 günlük periyot ve 3 günlük periyot. Şimdi şunlara bakacak olursak burada en alttan en yukarıya doğru burada da aylık periyodumuz var artık. En büyük periyodumuz bu. Bundan sonrası artık yıllıkta 1, yıllıkta 2, yıllıkta 3 diye gidiyor. Şimdi en düşük periyottan şöyle en yukarıya doğru gidecek olursak 1 dakikalık periyodun yani içindeki fiyat hareketinin ortalaması 13. 3 dakikalık periyodun içindeki fiyat hareketinin ortalaması da 13. 5 dakikalığınki de 13. 15 dakikalığınki de 13. 1 saatliğinki de 13. 3 saatliğinki de 13. Günlüğünki de 13 diye gidiyor. 3 günlüğünki de 13, 5 günlüğünki de 13, 10 günlüğünki de 13 diye gidiyor. Aylığa geldiğimizde aylık farklı bir kritere sahip. Döngüsel olarak 13'te tamamlanmıyor fakat 12 ay olduğu için yıllık kapanışta 12 diye bunun ortalamasını baz almamız gerekiyor. Yani aylık periyodumuzun içinde bulunan fiyatın hareketinin ortalaması 12. 12 ayın ortalamasını almamız gerekiyor. Bu aylık periyotta zaten yıllıkta bir periyoduna denk geliyor. Şimdi burada can alıcı nokta neresi? Şurası, anlatayım. Şimdi 1 dakikalık periyodumuzu şöyle düşünelim. Periyodumuzu oluşturduk. Şöyle orta noktasını düşünelim. 1 dakikalık periyodumuzun orta noktası 0.5'i yani. Fiyat hareketi 13. Yani 13 dakikalık ortalamaları baz alacağız. Ortalamayı baz alacağız. 13 dakikalık ortalamamız hareket ettiğini düşünelim. Bu 0.5 geçildiğinde yukarıya doğru veya aşağı doğru fark etmez. 0.5 geçildiğinde aslında bu 0.5'in manası bir üst periyotta yani 3 dakikalık periyotta buranın tam 13'e denk geliyor olması. Biz ZM tekniğinde bunu oluşturduk. Yani bu 0.5 noktası bir üst periyotta 3 dakikalık periyodun fiyat hareketine denk geliyor. Yani 13'üne denk geliyor. Burası diyelim ki 1 dakikalık periyot. Şuraya da bir 5 dakikalık periyot oluşturursak fiyat 1 dakikalıkta 0.5'i geçtiği an aslında şöyle düşünelim. 13 yani 3 dakikalık fiyat hareketinin ortalaması olan 13'ü geçiyor. Bu her periyot için geçerli. Yani 5 dakikalık burada periyot oluşturduğumuzda 3 dakikalığın içindeki 13 periyodunun 0.5'ini geçtiğinde aslında bir üst periyotta 5 dakikalığın 13'ünü geçiyor. Aynı kural 15 dakikalık içinde geçerli. ZM tekniğinde biz böyle oluşturduk. 15 dakikalık periyodun orta noktası fiyat tarafından geçilirken 5 dakikalığın orta noktası 5 dakikalık periyodun orta noktası fiyat tarafından geçilirken aslında 15 dakikalığın 13'ü geçiliyor. 15 dakikalığı düşünecek olursak 15 dakikalıktaki fiyat 15 dakikalık periyodun orta noktasını geçerken aslında bir üst periyotta 1 saatliğin 13'ünü geçiyor. 1 saatlikte 3 saatlikte aynı dengeye sahip, aynı kurama sahip. 3 saatliğe geldiğimizde 3 saatlik fiyat ortalaması yani 13 periyodun 0.5'ini geçerken aslında günlüğün 13'ünü geçiyor. Yani bu şekilde devam ediyor döngüler şeklinde. ZM tekniğinde bu şekilde stratejiyi oluşturduk diyebiliriz. Bunu hemen şöyle şuradan periyotlarla da gösterebiliriz. Şu an 5 dakikalık periyottayız. Yani 5 dakikalık mumlardan oluşan fiyat hareketinin periyodundayız. Hemen buradan bir 5 dakikalık periyodu açalım. Şudur sanırım. Bu 1 dakikalık. Şu da 5 dakikalık. Şimdi 5 dakikalık periyodu açtığımızda 5 dakikalık fiyat hareketini şu beyaz çizgide olarak düşünüyoruz.
öyle oluşturduk. Yani şu beyaz çizginin fiyat ortalaması olduğunu, yani 5 dakikalık periyodun 13'ü bu. Periyot ortalamamız şuradaki noktalı çizgi. Şurası tavanımız. Burası da yükselen tavanımızın ortalaması. Şimdi onlara girmeyelim. Şu siyah çizgide bir üst periyodun 0,5'i diye geçiyor. Şimdi 5 dakikalık ortalama, yani 13 bizim periyodumuzun 0,5'ini geçiyor üste doğru. Daha sonra aşağıya iniyor. Bir üst periyodu açtığımızda, yani 15 dakikalığı açtığımızda hemen şu 0,5'imiz şu noktalı çizgi, hemen şöyle yakınlaştıralım. Hatta diğerini bir kapatalım. Evet. Şu bizim yeşil çizgi ince olan 15 dakikalık periyodumuzun 13'ü. Bunu iyi takip edelim. Bu 13 bir alt periyotta, bir alt periyodun ne ile eşit? 0,5 ile. Gördüğünüz gibi 0,5 ile aynı hareketler aynı yörünge üzerinde devam ediyor. Yani 5 dakikalığın 13'ü periyodun 0,5'ini geçtiğinde, yani 5 dakikalık periyodun 0,5'ini geçtiğinde aslında bir üst periyotta 15 dakikalığın 13'ünü geçiyor. Yani ortalamasını geçiyor veya aşağı iniyor diye düşünebiliriz. Periyotlar birbiri ardından kendilerini tamamlayan şeklinde hayata devam ediyor. Burada 15 dakikalıkla 1 saatlik ilişkisine bakarsak şu bizim 15 dakikalığımızın 13'ü. Burası da periyodumuzun 0,5'i. Burada gerçi ters çevrildiği için altta yer alıyor. Periyodun 0,5'i burada, tabanı burada. Şimdi yani 15 dakikalıkta şu an hala düşende fiyat. Şimdi burada 15 dakikalık periyodumuzun 0,5'i var. 1 saatlikte olan ilişkisine baktığımızda 1 saatliğimizin ortalaması buraya denk geliyor. 1 saatlik ortalama gördüğünüz gibi sarı çizgimiz ince olan. Peki periyodumuzun ortalaması nerede? 1 saatlik periyodumuzun ortalaması burada. Yani periyot ortalaması 0,5'i burada. Peki periyotun tabanı nerede? Periyotun tabanı ters çevrildiği için yukarıda, aslında tavan gibi gözüküyor. Evet, burası taban olarak da nitelendirebiliriz. Lakin bir üst periyodun da burada neyi var? 0,5'i var arkadaşlar. Öyle şekilde düşünelim. Mesela 1 saatlikten tekrar şuradan dakikaları büyütelim. 15 dakikaya geçelim. Daha iyi anlaşılması açısından. 1 saatlik periyodumuzun bir üst periyoduyla olan ilişkisine baktığımızda, üst saatlik periyodun ilişkisine baktığımızda burası bizim 1 saatlikteki 13 ortalamamız, fiyatın ortalaması. Periyodumuzun ortalaması burası 0,5. Burası tabanımız, ters çevrilmiş durumda. 3 saatlik periyodumuzu açtığımızda 3 saatlik periyodumuzun ortalaması burada. Gördüğünüz gibi aslında birbirleriyle aynılar, fakat zaman farkından dolayı üst yörüngedeler. Şuradan baktığımızda fiyat ortalaması bir alt periyodun, yani 1 saatliğin ortalamasıyla aynı yere denk geliyor. Bu birbirini kovalayan şeklinde üst periyotlara doğru devam ediyor. Günlük periyoda geçtiğimizde günlük periyoda bakalım. Şöyle günlükte bir periyodumuz bu bizim. Günlükte bir periyodumuzun 13'ü bizim nereye gelmek zorunda? Aynı olmak zorunda. 3 saatlik periyodun periyot ortalamasıyla, gördüğünüz gibi 3 saatlik periyodun periyot ortalaması şu mavi noktalı çizgi aynı yere denk geliyor. Yani birbirini döngüler şeklinde takip eden periyotlarımız var. 3 saatlik 3 günlük periyodumuzla 1 günlük periyodumuzla 3 günlük periyodumuza baktığımızda onun da şurada 3 günlük periyodun fiyat ortalaması gördüğünüz gibi. Bu da bir alt periyodun 0,5'i, yani periyot ortalaması. Aynı. Yani bu şekilde döngüler şeklinde aylığa kadar gidiyor. Aylıkta da artık en büyük periyot olduğu için fiyat evriliyor. Ne oluyor? Yıllıkta bir oluyor. Yıllıkta bir periyodunun artık fiyat hareketlerinde aylık bunlarla takip ediyoruz. Periyotlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Periyotlar bu şekilde oluşturularak ne elde ediliyor? Fiyatın gün içerisindeki periyotlarla olan hareketi, günlük içerisindeki periyotlarla olan hareketi,
ana periyotta, yani ana periyottan kastımız ne arkadaşlar? Burada hemen yıllıkta biri açalım. Yani aylık mumlardan oluşan bizim periyodumuzu açalım. Bu aylık periyot içerisindeki günlük fiyatın periyotlar şeklinde ilerleyişini takip etmemize yarıyor. Peki şöyle günlüğe gidelim. Günlükte aylığı bir görelim. Günlükte aylıkta aylık periyoda baktığımızda, yani aylık mumlardan oluşan yıllıkta bir periyodumuza baktığımızda burada yıllık periyot düzeltilmiş. Ondan sonra artık burada ortalaması ile birlikte periyot sıfırlanmaya çalışılıyor. Burada her zaman için bir sarkmayı bekleriz. Neden? Periyodun altına girmesini isteriz. Ortalamanın yükselişin kuvvetli olabilmesi için periyodu hiç bozmadan da dönebilir. Yani burada periyot aslında ters çevrildiği için düzeltilme aşamasına geçiyor. Burada tabanımız var. Bir üst periyot ortalamamız burada. Bu tabanın bunun üstüne çıkması gerekecek. Yani fiyat o zaman bunların altından dönmesi gerekecek. Fiyat ortalamasını. Yani 12 aylık ortalamanın bunların şuradan düşenini takip etmemiz gerekiyor tabii ki. Düşenini takip ettiğimizde şu noktalarda fiyatın yukarı dönmesi gerekir. Yani Temmuz ayı falan diyor ama tabii bunu bakarsanız periyodu hiç bozmadan devam ettirebilirler. İsterseniz şimdi de gelin hemen ana periyot yörüngelerimizle, yani birinci ve ikinci döngüsel zamandaki ana periyot yörüngeleriyle periyotlarımızın ilişkisine bakalım. Onun için hemen aylık grafiğe dönelim. Aylık grafikte periyotlarımızın ana periyottaki döngüselliğin oluşturmuş olduğu yörüngelerle ilişkisini görmek isteyelim. Burada gördüğünüz gibi aslında birinci döngüsel zaman kapanmış durumda, bitmiş durumda, fakat fiyat halen altta. Burada pandemi sürecindeki düşüş kaynaklı bir zorunlu taban oluşturma işi var. Birinci döngüsel zamanda ikinci periyodun 764'üne kadar inilmiş. Burada bir taban oluşturulmuş. Yükselen ikinci döngüsel zamanda birinci periyodun da tabanına ulaşılmış artık. Buradan artık fiyatın döndüğü bariz belli. Burada artık periyotları düzeltip tekrar altına girip üstüne çıkmak isteyecektir. Burada zaten periyot düzeltilmiş. 3 yıllık periyodumuza baktığımızda önemli olan kriter o. 3 yıllık periyodumuzu şöyle bir şu noktada detaylı bir şekilde inceleyelim. Şöyle şunları kapattık. Evet, 3 yıllık periyodun şurada görmüş olduğunuz gibi altına inilmiş, fakat periyot bozulmamış. Yani bozulmamış derken şöyle periyodun ortalaması, tabanı sadece fiyat altına inmiş ve periyot aynen şu an konsolide döneminde ve düz bir şekilde bozulmadığı için artık bu periyotta tekrar bir düzeltme beklenmez. Yani bu yükseliş dönemi buradan devam ettirilir. Üçüncü periyotta. Burada önemli olan kriter bir alt periyoda, yani yıllık periyoda bakacağız. Burada periyodun düzeltilmesiyle artık fiyatın burada tekrar altına girip yukarı gitmesi beklenir. Yani 12 aylık ortalamanın burada periyodun altından dönmesi gerekir. En azından sıfırlanması lazım. Orta noktasının altına kadar inmesi amaçlanır. Yani 12 aylık ortalamanın mesela şu an şu civarda 33 sentlerde, burada da bizim periyodumuzun 31 senti var. 33 sentin 31 sentin altına inmesi gerekir en azından kuvvetli bir yükseliş olabilmesi için. Bunu beklememiz gerekir. Yani bir aylık bu ayın mumu biraz kriter. Şimdi şurada açılacak olduğunu düşünürsek ortalamanın burada açısal yörüngesi olarak şuralara kadar geldiği, en azından fiyat ortalamasının ya bu ay kapanışıyla birlikte, yani Haziran ayı kapanışıyla birlikte veya yükseleninden Haziran ayı içinde yükseleninden artık buraya fiyat 15, yani aylık ortalama dersek, aylık mumun ortasını hesap edersek 15. günden sonra fiyat ortalamasının burada olduğunu düşünürsek şu şekilde, yani açısal olarak şuna bakmamız gerekecek. Şu düşen artık bizim kriterimiz şuradan itibaren düşmeye başlamış. Şurada da bizim 0.5'imiz var.
fiyat bu 0.5'in doğrultusunun altına girdiği gün fiyatın gidiyor olduğu düşünülebilir. Şurada açılan mumu hesap edersek aşağı düşüş devam ettiğini düşünelim. Hızlı bir şekilde fiyatın yörüngesel değil de düşen izin düşümüne baktığımızda bu ortalamanın altına 15'inden sonra, yani Haziran'ın 15'inden sonra buraya giriş yapıp tekrar çıkış yaptığı söz konusu olabilir. Yani görüntü olarak biz burada artık fiyat ortalamasının şu şekilde dönüyorken fiyatın yukarıda olması gerekir diye düşünüyorum. Yani periyotlarımızın yörüngelerimizle olan ilişkisi de buydu. Yani burada yörüngeler bizim için de değerli. En azından sarkmanın nereye olacağını, aslında burada sarkmayı bir üst periyodun yükselen tavan ortalamasında baktığımız zaman burada görebiliriz. Burada 3 yıllığımızın, şunu kapatalım. Evet. 3 yıllığımızın yükselen tavan ortalaması var. Burada tavanımız var. Bu tavanın üzerine çıkması gerekiyor fiyatın yükselmesi için. Fiyat buraya geri çekilip bununla birlikte tekrar yukarıya bir hamle yapmak isteyebilir. Şimdi de dilerseniz MACD stratejisine geçelim artık. Şunları bir kapatalım. Evet, MACD'miz nasıl kullanılır? Hangi ayarlarda kullanılır? Yapılan yanlışlar nelerdir? MACD'de hemen günlüğe gidelim. Günlükte hemen bize gelen nominal değerlerdeki MACD'mizi açalım. Şuradan MACD, aslında şöyle de yapabiliriz. Evet, şunu açalım. Evet, gelen değerlere bakalım. 12, 26, 9 MMA tamamdır. Şimdi ilk büyük yanlış şu: gelen ayarlarla kullanıyorsak eğer MACD'deki gelen ayarlarda, mesela günlük grafikteyiz, yani günlük bunlardan oluşan grafiğe bakıyoruz, fakat MACD bize ne söylüyor? Ben diyor aslında diyor bir üst periyodu gösteriyorum diyor. Yani burada yapmamız gereken ya MACD'yi buradan grafiklerden, günlük grafikteydik, bir alt periyot neydi bizde? 3 saatlik periyot. 3 saatlik periyot burada. Evet. MACD'yi açtık 3 saatlikte. Evet, MACD'miz bu. Gerçek MACD'miz bu. Gelen ayarlarla kullanıyorsak. Eğer ayarları değiştiriyorsak, kendimize göre optimize ediyorsak ayarlarımızı nasıl etmeliyiz? En büyük yanlışlardan biri buydu. MACD'yi burada, yani günlüğü bu şekilde görmemiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi günlükte hala düşen, fiyat üste çıkmış fakat tekrar geri dönüş çabasında. Peki ayarları değiştirecek olursak hemen buradan girdik. Hızlı uzunluk, yani bizim ortalamamız, o periyot içerisindeki ortalamamızdan bahsediyor. Ortalamamız 13. Yavaş uzunluk ortalamamızı şöyle düşüneceğiz. Bir üst periyoda geçildiğinde 13 bizim bir üst periyotta neydi? 0.5'te. 0.5 aslında kriter, yalnız 0.5'in 618'ini düşünürsek geçilmesi gereken noktanın 618'de gösterge olarak burada değer olarak kaça geliyor? 34'e geliyor arkadaşlar. Buraya 34, yavaş uzunluğu 34 ayarlamamız lazım. Peki burada sinyal yumuşatma diyor. Bu yumuşatma işi neydi sizce? Yani sinyal yumuşatmayı şöyle düşünelim. Bir periyot içerisinde fiyatı bütün ele alalım. Yani 0.5'ine kadar ele alırsak yarım periyodu düşünmemiz gerekiyor. Yarım periyotta o fiyatın ortalamasını baz almamız lazım. Yani 0.5'ine kadar düşünmemiz lazım. Üstünde veya altında oluşu önemli. Burada 9'u aslında ne yapacağız? 44'e getireceğiz veya 45'e. Evet. Bunu da 44'e getirdik. Evet, şu anki görüntümüz bizim tabii ki
Hemen aynı zaman dilimini alacağız. Günlüğe alacağız. Veya grafiğe alalım. Evet, grafiğe geçtik. Evet, bu bizim gerçek görüntümüz. Biraz önceki görüntünün aşağı yukarı aynısı. Yani değiştirmeden önceki bir alt periyodu, 3 saatlik periyodu ayarladığımızda MACD'yi bize günlük mumlarla oluşan hareketi gösteriyordu. Şu an gerçek değerleriyle gerçek hareketi gösteriyor. Ne yapılmış burada? Fiyat üstüne çıkmış. Çevirme çabası altına girmiş. Şu an günlük periyodun alt periyotlarındaki dönüşle birlikte fiyatın yukarıya dönmesi beklenir. Yani buradan 3 saatliğimize gideriz. 3 saatliğe baktık. 3 saatlikte hala dönüş yukarı gözüküyor. Fiyata baktığımızda tepkiyi nerede almış? Şunları bir kaldıralım. Evet. Şöyle kaldıralım bizimleri. Tamam, bu yeterli sanırım. Evet, şimdi MACD'ye baktığımızda 3 saatlikte de yukarı yön gözüküyor. Şu 3 saatlik dönüş, günlük dönüş. 1 saatliğe bakalım. 1 saatlikte MACD'miz şu an aşağı gözüküyor. Evet. Üste çıkılmış ortalama üzerine. Şimdi ortalamanın altından gelip üstünden çıkması beklenir. Yani 1 saatlikte bir geri çekilme söz konusu. Bu geri çekilme eğer hemen altından dönerse burada tepecikler, yani uyumsuzluk olması gerekecek. Yani fiyatın şu noktanın da altına inmesi beklenir. 1 saatlikte fiyat bunun altına indiğinde buradaki görüntümüz fiyatın ortalamanın altına girip yukarıya döndüğü an yukarıya 1 saatlikte burası olacak artık bu. Çünkü tepeciklerde bir uyumsuzluk olacak. Burada onu düşünebiliriz. Yani 1 saatlikte bir geri çekilme. Bu da zaten 1 saatlikteki çekilmeyi burada 15 dakikalığa döndüğümüzde 15 dakikalıkta altına girip üstüne çıkma şeklinde göreceğiz. Yani burada şu yapılmış olan tepe dönüş günlükteki dönüş olarak gözükecek. Buradaki dönüş alta girip ortalamayı alta çekip üste döndürme işinde de 15 dakikalığın buradaki dönüşü şu dönüş, yani şuraya şöyle çizgi çekecek olursak şu dönüş bu ortalamanın da buradan altına girmesi 0.5'in buradaki dönüşün bu tepeciklerin şuradaki yapılan tepeciklerle olan uyumsuzluğuna bakacağız. Yani bu fiyat buradan böyle gelip şuraya kadar geri çekilme yaparsa şu şekilde tepeciklerde bir uyumsuzluk oluşacağından burada yukarı dönüş ne olarak gözükecektir? Cross şeklinde gözükecektir ama dönüşün olması gerekiyor şu noktadan itibaren. Evet, MACD'de de anlatacaklarımız bunlar da aslında, yani önemli kriterler. Birçok insanın yanlış kullanması, gelen ayarlarla kullanması, gelen ayarlarda gözüken MACD aslında bir alt periyodun MACD'sine bakmamız gerekiyor. Açılan grafiğin, mesela günlük açıyorsak 3 saatliği MACD'ye çevirmemiz lazım. MACD'yi 100 saatliğe çevirmemiz lazım. Onun da zaten burada ayarlar mevcut. Ayarlara girdiğimizde grafik zaman aralığını kendimiz belirleyebiliyoruz. Evet, bugün ZMAC tekniğinde periyotlar, ortalamalar ve bayram şekeri olarak MACD'yi anlattık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Монголдар сын кетсін Чингис хан